16 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde masaj salonu ve spa'ya düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlardan 6'sının Asyalı kadınlar olması ve polisin saldırıların koordineli şekilde gerçekleştirildiğini açıklaması, Asyalılara yöneltilen şiddeti tekrar gündeme taşıdı. Asyalılara karşı nefret, ayrımcılık, şiddet ve tek tipleştirme hep vardı. Mesela Instagram'da emoji aramak için köpek yazıldığında Amerika'da servis edilen Çin yemeklerine özgü kutuların çıktığını hatırlarsınız. Ama pandemiyle birlikte bu durum yükselişe geçti. Koronavirüsün Çin'de görülmesi sanki Asyalılara yöneltilen nefretin normal olduğu izlenimini oluşturdu. Birleşik Devletler'de geçtiğimiz sene Asyalı Amerikalılara karşı en az 3800 nefret suçu işlendi. Bunların arasında küfür, isim takma ve saldırılar yer aldı. Pandemi sırasında Asyalı Amerikan ve Pasifik Adalılara karşı artan saldırıları raporlamak için kurulan Stop AAPI Hate isimli organizasyon, 19 Mart 2020 ve 28 Şubat 2021 döneminde kendilerine 3795 ihbar geldiğini açıkladı. Bir de tabii ki bildirilmeyen ve kayda geçmeyen vakalar mevcut. Asyalı nefreti sadece Birleşik Devletler'de görülmüyor. Şubat ayının sonunda Almanya'da bir radyo yayıncısı K-pop grubu BTS'i koronavirüse benzetti. Grubun Coldplay'in Fix to Cover üzerine yorum yapan Matthias Matuschik, "Umarım bunlar için de bir aşı bulunur" dedikten sonra yaptığı şeyin farkına varmış olacak ki lafı çevirmeye çalıştı. Ancak her şeyi daha da kötü hale getirdi. Matuschik, grup sırf Güney Koreli diye Asyalı karşıtı sayılamayacağını, zaten Güney Kore yapımı bir arabası olduğunu ve bu arabanın dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi. Videonun başında nefret suçlarındaki astronomik artışın pandeminin başlangıcına dayandığını söyledim. Nasıl olduğunu anlamak içinse elimizde göze kolaylıkla çarpan bir Birleşik Devletler örneği var. Eski Başkan Trump'ın koronavirüse Çin virüsü demesi, Asya karşıtı yabancı düşmanlığını dile biraz daha yerleştirdi, meşrulaştırdı, adeta 100 yıl önceki söylemlere geri dönmüş oldu. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no. 19. ve 20. yüzyıllarda beyaz ırkın üstünlüğüne inanan ırkçılar hiçbir Asyalı'nın temiz ve hijyenik olmadığı bilgisini yayıyordu. Ülkede Asyalılara sarı vahamet deniyordu. Asıl vahameti ise Asyalılara yöneltilen basma kalıp yakıştırmalara bakarak anlayabiliriz. Özellikle Birleşik Devletler'de Asyalıların çalışkan, başarılı ve sosyoekonomik durumu iyi olduğuna dair bir algı var. Hal böyle olunca sanki hiçbir Asyalı ayrımcılığa uğramıyor gibi bir anlayış oluşuyor. Oysa çok geniş bir coğrafyadan geliyorlar. Onlarca farklı dil, din ve kültür var. Tek tipleştirmek imkansız desek yeridir. Mesela Himonlar ve Kamboçyalılar ülkede genel popülasyonun çok altında standartlarda yaşıyorlar. Bu konuyu anlatan güzel bir terim de var. Örnek azınlık miti. Bahsettiğim yakıştırmalar, bütün bu pozitif gibi görünen sıfatlar bir mitten ibaret ve insanların mücadelelerini yok sayıyor. Asyalılar için örnek azınlık kavramı ilk kez 60'larda akademisyen, gazeteci ve siyasetçiler tarafından kullanıldı. Amaç, dikey hareket kazanamayan göçmen ve azınlıklara Asyalıları örnek vermek, bakın çalışmadığınız için böyle oluyor, Asyalılara bakın ne de güzel sınıf atlıyorlar demekti. Böylelikle sistemin kusursuz işlediği, azınlıkların yeterince çabalamadığı imajı oluşturulmaya çalışılıyordu. Detaylarına inmek istediğim diğer bir basma kalıp inanışsa ebedi göçmenlik meselesi. Birleşik Devletler vatandaşı olan ve 3-5 kuşaktır burada yaşayan Asyalılar bile göçmen muamelesi görüyor. Hiçbir zaman Batı toplumuna adapte olamayacaklarının altı çiziliyor. Bu yüzden insanlar kendi ülkelerine ait hissedemiyorlar. Hep dışarıda kalıyorlar, hep ötekiler. Trump'ın açıklamalarının şiddeti ve nefreti körüklediğinden bahsettim. Başkan Biden ise sosyal politikalar yoluyla bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ayrımcılık üzerine konuştuğum daha önce içeriklerimde de bahsettiğim gibi politikalar maalesef tek başına yeterli olmuyor. Elbette caydırıcılık ve insanların korunması için gerekli. Ancak bana kalırsa yapılması gereken ilk şey toplumsal dayanışma zemininin nasıl tahsis edileceğinin belirlenmesi. ...16 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde masaj salonu ve spa'ya düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.